Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün akşamdan yoğrulan, sabah şekil verilerek pişirilen simit poğaça tarifi ile geldim. Muhteşem bir tarif. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. 5 su bardağı un uygun bir kaba alınarak ortası çukur açılır. Kenarlarına 2 tatlı kaşığı tuz serpilir. 1 paket mayalı poğaça harcı dökülür. 1,5 çay bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1,5 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı, tüm malzemeler karıştırılır. Toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Azar azar un ilavesi yapılarak yumuşak bir hamur yoğrulur. Pürüzsüz olana kadar hamur yoğrulmaya devam edilir. Evet, hamurumuz akşamdan yoğrulur. Üzeri kapalı bir şekilde buzdolabının alt kısmında bekletilir. Gördüğünüz gibi kaymak gibi bir hamur yoğurdum. Üzeri kapalı bir şekilde buzdolabına kaldırıyorum. Ertesi sabah kabaran hamurun havası yoğrularak alınır. Yoğrulan hamur tezgahın üzerine alınır. Az un serpilerek 2 eşit bezeye ayrılır. Bir kase ince doğranmış dereotu hamuru üzerine alınır. Azar azar un ilavesi yapılarak dereotların hamurun içine geçecek şekilde yoğrulmaya devam edilir. Evet, hamur yoğruldu. Diğer hamura da bir adet beyaz kısmından pırasa doğranır. Biraz pul biber eklenerek pürüzsüz olana kadar yoğrulur. Gerekirse un ilavesi yapabilirsiniz. Pırasaların ince doğranmış olmasına dikkat edin. Videomu bu kısmına kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız sevinirim. Evet, yoğrulan hamurlardan mandalina büyüklüğünde bezeler ayrılır. Sekiz adet beze kopardım ben. Bezeler yuvarlanarak şekil verilir.
Yuvarlanan bezeler iki elimizle hafif bastırarak açılır. Orta kısmına istediğiniz iz harcı koyularak kenarlarından kapatılarak rulo şekli verilir. Ben eriyen bir peynir ve ince doğranmış sucuk kullandım. İsterseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Tüm bezeler aynı şekilde şekil verilir. Pırasalı olan hamur da mandalina büyüklüğünde kopartılarak bezelere ayrılır. Evet, bezeler biraz un serpilerek yuvarlanır. Elimizle hafif açarak orta kısmına istediğimiz iç harcı koyularak yuvarlanır. Bunları yuvarlak şekil verdim. Evet, son bezeye de şekil veriyorum. Bir hamurdan iki farklı poğaçamız hazır. 2 tatlı kaşığı pekmez, 1 çay bardağı su çırpılarak bir şerbet hazırlanır. Poğaçalar önce pekmezli suya, daha sonra da kavrulmuş susama batırılarak tepsiye alınır. Bu işlem tüm poğaçalara yapılır. Önce pekmezli suya, daha sonra da kavrulmuş susama batırılır. İsterseniz poğaçanın her tarafını susama batırabilirsiniz. Ben sadece üzerlerine batırdım. Yuvarlak poğaçalara artı olacak şekilde şeritler atılır. Diğer poğaçalara da verev verev 2 adet şerit atılır. Önceden ısıttığımız 170 dereceli alt üst ayar fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakılır. Pişen poğaçalar fırından çıkartılır. Servise hazırlanır. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bunları da izlemeyi unutmayınız.